Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Benim videoların altına yorum olarak bazı sorular geliyordu. Ben de bu soruları toparlayıp biraz da kendi aklımdaki şeyleri birleştirerek bir video hazırlayayım istedim. Ona göre bir sunum hazırladım. Şimdi ona başlayalım beraber. Bir soru gelmişti. Yelken kanat sporuna nasıl başladın, anlatabilir misin diye. Arkadaşlar ben yelken kanat sporuna 2005 yılında başladım. Türk Hava Kurumu'nda eğitim alarak başladım. Yani bir bahar aylarında bir başvuru yapmıştım bir Türk Hava Kurumu şubesine. Ve işte çok şanslıyım ki o yıl eğitim benim için çıktı. Sonra Türk Hava Kurumu'nun İnönü eğitim tesislerine gittik ve orada eğitime başlamış olduk. Şu gördüğünüz ekipteki şu arkadaş benim. Böyle 5-6 kişilik, 7 kişilik gruplar halinde eğitim yapıyorsunuz ve bu işte başlangıç eğitimi yaptığımız kanat. Yani öncelikle teorik eğitimle başlanıyor. Daha sonra belki bazılarınız biliyordur, düz bir alanda yelken kanadı omuzunuza alıp koşarak kontrolleri öğreniyorsunuz. Daha sonra alçak tepelerde koşarak hafiften havalanmaya başlıyorsunuz ve daha sonra da yüksek tepeden eğitim uçuşu yaparak eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Bu benim işte yüksek uçuşlarda çektiğim fotoğraflardan birisiydi. Eğitim aldığımız yerin böyle bir havadan fotoğrafını çekmiştim. Burası İnönü Eğitim Merkezi. Ta 2005 yılında çekilmiş bir fotoğraf bu. Şu sol tarafta gördüğünüz tepe C tepesi. Buradan kalkış yaparak işte uçuş yapıyoruz ve önünde gördüğünüz gibi bu geniş alana iniş yapıyoruz. Zaten burası bir kamp şeklinde dizayn edilmiş bir yer. Hani burada kalıyorsunuz eğitim süresi boyunca, kalacak yerleriniz falan filan var. Böyle bir yer. Hatta biraz daha yakından da bir fotoğraf çekmiştim. İşte burada eğitim aldıktan sonra ben kendim işte Ankara'da yaşıyorum. O zaman Ankara'da yaşıyordum. Şu an İstanbul'dayım. Orada kendi yelken kanadımı satın aldım ve hafta sonları vakit oldukça uçuşlar yaptım. Kendimi geliştirdim ve işte bugünlere kadar geldik. İşte mesela 2016 yılında katıldığım yarışmada ikinci olmuştum. Hani bir derece olarak sayılabilirse. Daha sonra da hangi yıl olduğunu tam hatırlamıyorum. 3 ya da 4 yıl önce olması lazım. Türk Hava Kurumu'nun milli takımına girerek orada ülkemizi Makedonya'da temsil etmiştim. Benim hikayem biraz böyle. Şimdi başka bir soru var, ona geçiyorum. Uçmak için eğitim şart mı yoksa deneyerek uçabilir miyiz? Arkadaşlar bu biraz hani çok önemli bir konu. Bir taraftan da bu uçuş görüntülerini göstereyim size. Bu eğitim görüntüleri. Şimdi burada bir eğitmen pilot var. Eğitmen hoca var ve bir tarafta da öğrenci pilot var. Diğer tarafta gördüğünüz gibi kanadın sağına ve soluna ipler bağlayarak bir emniyet sağlanıyor. Şimdi yelken kanat normalde çok zor kontrol edilen bir hava aracı değil ama siz komut verdiğinizde hemen tepki veren bir hava aracı da değil. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bunu şöyle biraz daha baştan oynatarak devam edebilirim. Şimdi burada aslında eğitim alan arkadaş hata yapmaya çok meyyal. Burada niye bu kadar çok çıkıyor anlamadım da. Tamam. Şimdi burada başlangıç kısmında siz yelken kanadı kontrol etmeye çalışırken, henüz alışmaya çalışırken hatalar yapabiliyorsunuz. Örneğin yelken kanat böyle 1-1,5 saniye kadar geç tepki veren bir hava aracıdır. Dolayısıyla siz kanat yana doğru yattığında onu düzeltmek için zamanında kontrol vermezseniz, tepki vermezseniz kanat o tarafa doğru dönüp kontrolünüzden çıkıp bir yere çarpabilir. Bunun gibi çok çeşitli problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun doğru düzgün bir yerden eğitiminin alınması kesinlikle şart. Mesela bu alçak tepe eğitimlerinden birisi. Burada gördüğünüz gibi artık öğrenci yeterince şeye alışmış, yelken kanadı düz bir şekilde götürebiliyor. Mesela diğer videoya geçelim. Bu da eğitimin belli bir aşamasından sonra öğrencinin yalnız bir şekilde 80 metrelik, 50 metrelik bir tepeden işte 30-40 metre de olabilir, fark etmez. Gerçekten bir uçuş yapması konusu. Buna gelelim. Mesela burada da artık öğrenci tamamen kanadı kontrol etmeye, kalkış yapmaya, iniş yapmaya alışmış. Burada işte orta seviye yükseklikten bir tepeden kalkış yapıp havada kanadı rahat bir şekilde kontrol etmeyi öğreniyor. Şimdi bunları yani şöyle söyleyeyim, hani bir
Otomobil kullanmayı öğrenmek deneme yanılmayla belki yapılabilir. Hani riske ettiğiniz şey otomobilin işte tamponu falan olur en fazla, ama burada siz yani en ufak bir aksilikte yaşayacağınız kazanın sonuçları çok büyük olacağı için bunu böyle kesinlikle doğru düzgün bir şekilde eğitimini alarak başlamanız gerekiyor. Yani en önemli hani vurgulamak istediğim şeylerden birisi buydu. Başka ne var? Eğitim, evet. Sonra diğer kısma gelelim. Eğitim nereden alabiliriz, nasıl alabiliriz konusu var. Bununla ilgili birkaç önerebileceğim şey var. Birisi Türk Hava Kurumu'nun web sitesine girip oradan kurslara bakabilirsiniz. Bu arada bu Türk Hava Kurumu'nun eğitim merkezindeki tandem uçuşlarımızdan birisi. Türk Hava Kurumu'nun kursları var. Ben de oradan eğitim almıştım. Oralara katılabilirsiniz. Onun dışında Türk Hava Sporları Federasyonu var. Onun web sitesini takip edebilirsiniz. Bir kurs düzenlendiğinde oradan haberiniz olacaktır. Onun dışında bağımsız şekilde eğitim veren eğitmen arkadaşlarımız var. Bunlar daha önce Türk Hava Kurumu'nda eğitmenlik yapmış, uzun yıllar tecrübe kazanmış ve hali hazırda aktif bir şekilde uçan arkadaşlar. Kendileri bağımsız şekilde eğitim düzenleyebiliyorlar. Daha önce ben geçtiğimiz yıllarda bir eğitim düzenlemiştim, fakat şu an çok vakit bulamadığım için eğitim düzenlemiyorum. Ama önerebileceğim bağlantıları da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada bakarak görebilirsiniz. Oradan gerekli yerlere ulaşabilirsiniz. Daha sonrasına geçelim. Şimdi mesela şöyle bir soru gelmişti. Ondan biraz bahsedeceğim. Yelken kanat imal etmek istiyorum. Ölçülerini gönderebilir misiniz? Arkadaşlar şimdi yani hava sporları biraz böyle yani aslında hani biz burada hep çok eğlenceli taraflarını paylaşıyoruz ama biraz risk barındıran bir alan. Yani burada işte şu görmüş olduğunuz yelken kanadın bir sürü minik minik bağlantıları var. Bir sürü yerlerinde kritik yerleri var ve bunlardaki olacak bir küçük bir hata bile aslında çok büyük şeylere mal olabilecek bir sıkıntı arz ediyor. Dolayısıyla bu aleti hani yani biz kendimiz deneysel olarak yapabilir miyiz? Yaptığımız yelken kanatla uçabilir miyiz? Gibi sorular aslında benim de aklıma gelmişti. Şimdi ben sizle böyle biraz çok aramızda kalması gereken bir şey paylaşacağım. Arkadaşlar ben yelken kanat eğitimi almadan önce kendim yelken kanat yaptım. Aynı yani böyle spora çok uzak olan ve işte sadece fotoğraflardan, videolardan, o zaman video da çok fazla yoktu. Gördüğüm kadarıyla bunu biz yaparız abi, hadi girişelim yapalım falan gibi yaklaştığımız bir şeydi. Ve yani biz şans eseri bu aletle de uçmadık. Çok şükür ki hani çok basit bir nasıl söyleyeyim ya, koşarken çarpıp bir minik bir kaza geçirdik uçmadan önce. İyi ki öyle olmuş. Sonra da annemin zoruyla yok bunun illa eğitimini alacaksınız dedi. Gidip eğitimini almadan hiçbir şey yapamazsınız dedi. İyi ki öyle demiş. Sonrasında gittik Türk Hava Kurumu'ndan yani gidip ben eğitimini almış oldum. Şimdi yelken kanat bakıldığında, görüldüğünde aslında çok kolay yapılabilecek bir hava aracı gibi görünüyor. Aslında çok kompleks de değil gibi görünüyor. Fakat işin içine aerodinamik giriyor, ağırlık merkezi giriyor, uçuş stabilitesi giriyor. Havada sonuçta görmediğiniz bir şeyin içinde uçuyorsunuz. Yani havada türbülans olabilir ve bu minik türbülanslar bile aslında çok hafif bir hava aracıyla uçtuğumuz için bizi çok etkileyebilir. Onun dışında yelken kanadının havada normal uçarkenki davranışları farklı, dalışa geçmeye başladığınızdaki davranışları farklı. Yavaşlatıp havada stall yaparsanız davranışları farklı ve bu tür durumların hepsi için aslında çok iyi çalışılmış bir havacılık mühendisliği görüyorsunuz karşınızda. Ama baktığınızda böyle basit göründüğü için şey zannedilebiliyor. Ya biz bunu yaparız abi, işte biz de yapalım edelim falan. Ya şimdi hani ben aynı hatalara düştüğüm için ve hani şimdi de bu işi profesyonel bir şekilde yapıyor ve yani az çok bu sporu iyi biliyor olduğumu düşündüğüm için hani bunları size göstermek istedim. Yani
burada çok aslında ciddi mühendislik var. Yani yapılamayacak bir şey gibi görünüyor olabilir ama arkadaşlar çok risk barındırıyor. Yani bir araba yapmayı deneyebilirsiniz dediğim gibi. Yani arabanın işte tekeri çıkarsa gider bir yere çarpar durursun işte. Sonuçta kendini emniyet kemeriyle falan bağlarsan ilk hasar alan sen olmayacaksındır araba kazasında ya da onun gibi şeylerde. Ama yelken kanatta hani ya bütün hava sporlarında, hava araçlarında yani nasıl söyleyeyim, hani tahammül edemeyeceğiniz ya da tolere edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani ilk kafanızı bir yerlere çarpabiliyorsunuz. O yüzden hani havacılıkta da şöyle bir kural vardır. Bütün havacılık kuralları kanla yazılmıştır denen bir dediğimiz bir tabir vardır. Bu hakikaten doğru. Dolayısıyla hani yelken kanadı yapacaksanız da bunu model uçak yaparak bu hissinizi tatmin edin. Yani ben bir sürü model uçak yaptım, dronlar yaptım, uçurdum falan. Hani bu tür içine sizin binip uçmadığınız şeyler yapmanız en sağlıklısıdır diye düşünüyorum. Çünkü göründüğü kadar basit değil. Evet, aslında basit görünüyor ama hakikaten çok karmaşık ve önemli hesapların yapıldığı bir hava aracı diyerek bunu geçmek istiyorum. Mesela burada hani aslında geçmeden önce basit bir örnek de verebilirim. Şimdi burada mesela hafiften rüzgarın etkisiyle bu kanat uçacak gibi bir pozisyon alıyor. Şimdi biz mesela şu kanadın uç taraflarında bulunan sprock denen borular var. Bu boruların fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla hani kanadı yere koyduğumuzda ucu yere değmesin, kirlenmesin diye konmuş gibi düşünmüştük. Oysa ki iş çok farklı arkadaşlar. Yani oradaki bir tane borunun bile düzgün açıyla oraya monte edilmemiş olması sizi belli hava şartlarında, belli hava hızlarında koruyor, sizi kurtarıyor. Yani böyle dışarıdan baktığınızda çok basit, ya işte basit bir parça gibi görünen şeyler aslında oraya çok ince hesaplarla, çok prototip çalışmalarıyla yerleştirilmiş şeyler. Hani bunun önemini bir kez daha vurgulamak istedim. Geçelim. Şimdi yelken kanat nereden temin edebiliriz? Arkadaşlar yelken kanat, ya bir taraftan şöyle bir video açacağım, çalışsın muhabbet ederiz üzerine diye. Şimdi yelken kanat üreticileri var dünyada birçok ülkede. Bunların Türkiye'de distribütörleri var. Ben bunlarla ilgili de linkleri yine videonun açıklamasına koyarım. Yani sıfır yelken kanat alabilirsiniz. Distribütörler vasıtasıyla temin edebilirsiniz. Onun dışında ikinci el yelken kanat alabilirsiniz ki eğer başlangıç aşamasındaysanız ikinci el bir yelken kanat alıp eğitiminizi tamamladıktan sonra daha gelişmiş bir kanat almanızı öneririm şiddetle. Çünkü bu hep şey oluyor. Başlıyorsun, işte öğrenmeye başladın, çok güzel, harika, işte yüksek uçuş yapmaya başladın, çok güzel, o da harika falan. Sonra 6 ay, 7 ay, 1 sene uçuyorsunuz ya da daha fazla uçtuğunuzda artık uçtuğunuz yelken kanat sizi tatmin etmemeye başlıyor. Çünkü siz artık onu çok kolay kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Havada çok hakimsiniz. Yani uçuşlarınız hep birbirinin aynısı gibi oluyor. Dolayısıyla artık insan böyle biraz bu videoda gördüğünüz gibi hani biraz uzun mesafeler gitmek istiyor. Yüksek irtifalara çıkıp işte uzun mesafeler kat etmek istiyor falan gibi. Böyle olunca daha gelişmiş bir yelken kanat almak istiyorsunuz. Hani başlangıç kanadı ile yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Çünkü başlangıç yelken kanadı öğrenmekte olan bir pilotun hatalarını tolere etmek üzere tasarlanmış oluyor. Dolayısıyla ikinci el bir başlangıç kanadı alıp daha sonra orta seviye bir kanadı sıfır almayı tercih edebilirsiniz. Veya orta seviye kanat da ikinci el bulmanız mümkün. İleri seviye bir kanada geçmek istediğinizde sıfır almayı tercih edebilirsiniz. Ama bununla ilgili dediğim gibi bağlantıları da yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Başka bir soru daha vardı. Neydi? Kaç metreye kadar çıkabiliyorsun? Şimdi yelken kanat motorsuz bir hava aracı olduğu için sadece atmosfer şartlarını kullanarak, yerden yükselen hava akımlarını kullanarak yükselebiliyor. Mesela bu videoda gördüğünüz gibi burada bir işte Mire Dağı burası. İşte 500 metre, 400 metre civarında yükseklikteki bir dağdan kalkış yapıp ilerliyoruz. Daha sonra bir sıcak hava akımı yakalayıp o hava akımının içinde kalarak yükselebiliyoruz. Ve bu hava akımları bulut tabanına kadar gidiyor. Çok güçlü ve çok şiddetli değilse. Ve bu şu an size izlettiğim video da aslında kanalda var. Onun da yine linkini köşeye bırakırım, izleyebilirsiniz. Mesela bu videoda ben bulut tabanına kadar yükselebildim. Ve aslında yelken kanat gibi motorsuz hava araçlarıyla yükselebileceğiniz
maksimum yükseklik bulut tabanıdır. O da meteorolojik şartlara ve o günkü havaya göre değişen bir yükseklik. İşte 2500 metrede olabilir deniz seviyesinden. Deniz seviyesinden 5500 metreler de olabilir. Dolayısıyla bu biraz sizin yeteneğinize, yelken kanadınızın performansına ve hava şartlarına bağlı olan bir durum. Az çok bulutlara bakıp nereye kadar yükselebileceğinizi oradan tahmin edebilirsiniz. Bir başka bir soru daha vardı. Onu da cevaplayayım. Arabanın gelemeyeceği bir yere inersek ne oluyor? Kanadı nasıl taşıyoruz? Benim Kayseri'deki bir uçuşumdaki videonun altına bir arkadaşımız yorum yazmıştı. Güzel bir soru çünkü yelken kanat ağır bir hava aracı. Yani böyle sırt çantanızı alıp da kolayca yamaç paraşütü gibi gidemiyorsunuz. Bir de arabayla taşımanız gerekiyor. Çünkü kapattığınız, paketlediğinizde işte 10 metre uzunluğunda kocaman bir paket olmuş oluyor. Dolayısıyla arabanın sizin iniş yaptığınız yere ulaşması gerçekten zaruri. Yoksa sizin arabanın gelebildiği yere kadar kanadı sırtınızda taşımanız gerekecek. Hani bu da yani nasıl söyleyeyim, saatlerce uçtuktan sonra, yorulduktan sonra iniş yapıp bir de kanadı paketleyip o yorgunluğun üstüne bir de işte 35 kilo ağırlığında bir kanadı omzunuza alıp böyle hani 1 kilometre taşımak istemezsiniz. O yüzden hani benim bu videolarda da görüyorsunuz, hani zaten yüksek irtifadaysan istediğin yere gidebiliyorsun, istediğin yere süzülebiliyorsun. Hani dolayısıyla iniş yapacağın yeri önceden planlayıp ona göre gitmek gerekiyor. Mesela bir sonraki videoya geçersem bu da bir iniş videosu. Deminki videonun son kısımları. Burada mesela ben iniş yapmak istediğim yer şurası. Aslında ben tabii bunu çok daha yüksek irtifada planlayarak buraya geldim. Yani çok yukarıdan işte belki de 5-6 kilometre, 10 kilometre uzaktan ben şu tarlaya inebilirim diye düşünüp burayı planladım. Şimdi burada son yaklaşmada, burası 60 metre 50 metre yüksekliğinde bir seviye. Artık burada çoktan iniş planlamanızı yapmış ve uygun dönüşleri yaparak inmeniz gerekiyor. Bu da onun bir örneği. Mesela ben şuradaki düz alana ineceğim. Onu planlıyorum. İşte burada kanadın yeterince alçalmasını sağlamak için manevralar yapıyorum. Ve daha sonradan işte tam son yaklaşma dediğimiz açıya dönerek iniş yapmak istediğim yere iyice alçalıyorum. Şimdi ya bu şekilde kontrol ederek istediğiniz yere uçabildiğiniz bir hava aracı. Yani çok böyle rüzgar bizi götürdü, nereye inersek hadi hayırlısı dediğimiz bir şey değil. Çok rahatlıkla inmek istediğimiz yeri planlayabiliyoruz ve gidebiliyoruz istediğimiz yere. Dolayısıyla mümkün olduğunca arabanın gelebildiği bir yere, yol kenarlarına inmeyi tercih etmek lazım. İnemiyorsanız da bir şekilde o kanadı bir şekilde taşımak zorunda kalıyorsunuz. Evet, benim bu video için planladığım içerik bu kadardı. Anlatmak istediklerimi anlattım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sonraki videoları yayınladığımda haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Başka sorularınız olursa videonun altına yorumlar olarak ekleyin. Onları da böyle zaman ayırabildikçe şey yaparım, cevaplamak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.